1845 yılı. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan günümüz Musul bölgesindeyiz. Ünlü İngiliz arkeolog Austen Henry Layard, hayatını adadığı antik Mezopotamya medeniyetleri üzerine sıkı bir araştırma ve kazı yapmakta. Kavurucu sıcağın altında geçen haftalardan sonra kadim Nimrut şehrinin kalıntılarına ulaşan Layard ve ekibi, burada Akkad medeniyetinden kalma binlerce tarihi eser ve çivi yazısından oluşan tabletler keşfederler. Daha sonra kazıları gitgide Mezopotamya'nın güneyine doğru genişleten Layard, resmen eline attığı her antik kent kalıntısında binlerce eser keşfetmeye başlar ve karşımıza günümüzde tarihin en gizemli ve en tartışmalı olan figürlerini çıkarır. Meşhur Anunnaki tanrıları ve onların maceralarının anlatıldığı hikayeler. Keşfedilen onlarca rölyef ve kabartmada bir şey Layard ve ekibinin dikkatini çeker. Bu tanrısal varlıkların ellerinde tuttukları garip bir çanta figürü. Ekip o zamanlar farkında değildi ama sadece Mezopotamya tanrılarına ait bir detay zannettikleri bu sembol, takip eden yıllarda dünyanın her köşesinde keşfedilmeye ve günümüzdeki insanlık tarihi algımızı yıkmaya başlayacaktı. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Anunnakiler. Artık size onlardan uzun uzadıya bahsetmeme gerek bile yok. Kanalı takip ediyorsanız haklarında yaptığım onlarca videodan dolayı artık onları yakından tanıyorsunuz demektir. Hani insanlığı kendi özleriyle tasarladıklarına inanılan antik medeniyetlerin baş tanrılar dedikleri göksel ırk. Anunnaki inancını insanlar sadece Sümerlere ait bir detay olarak görüyorlar. Ama Sümer, Akkad, Babil, Asur gibi büyük Mezopotamya medeniyetlerinin hepsi bu varlıklara kutsiyet atfetmiş ve tapmışlardır. İşte bu önemli figürlerin etrafında kurulmuş ve onlara adanmış antik şehirler, Layard'ın ana hedefi olmuştur ve ömrünü bu şehirlerin gizemini çözmek için adamıştır. O ve onun gibi arkeoloji önderlerinin yaptığı çalışmalar sayesinde günümüzde insanlığın geçmişine dair büyük bilgiler edindik ve tarihimizi baştan yazdık. Burada değinmek istediğim bir küçük nokta daha var. Bu videoyu hazırlarken zamanında Osmanlı toprağı olan bu coğrafyada yapılan bu kazılar sonrasında bulunan pek çok eserin yurt dışına götürüldüğünü ve günümüzde British Müzesi'nde sergilendiğini gördüm. Bu her ne kadar son derece acı bir olay olsa da olma sebebi eserlerin kaçırılmasından daha da acı. Layard döneminde bölgenin valisi olan Muhammed Paşa bu eserlerin kazılmasını da sergilenmesini hatta varlıklarını dahi istemeyen bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Muhammed Paşa eskilerin putları olarak gördüğü bu eserlerin kazılıp çıkarılıp sergilenmesine karşı çıkan bir kişi olarak arkeologlara çeşitli baskılar yapmış ve bunun sonucu olarak da çıkarılan eserlerin pek çoğu yok edilme ihtimaline karşı el altından illegal yollarla başta İngiltere olmak üzere toprağımızdan kaçırılmış. Neresinden tutarsanız tutun tam bir rezillik. Binlerce yıllık tarihi eserlere basit put muamelesi çekip oraları kaderine terk eden Osmanlı'nın valisinin yaptığı rezillik ve cahillik. Bunları topraklarımızdan babasının tarlası gibi çıkarıp kendi ülkesine kaçıranların yaptığı rezillik. Bir imparatorluk işte sadece bir sebepten yıkılmaz arkadaşlar. Ne zaman ki bilimden, mantıktan, liyakattan uzaklaşırsınız, özünüzden kopar, dini devlet işlerini karıştırır, bir de üzerine örneğimizde olduğu gibi bağnazlaşırsınız, İşte o zaman o ülkenin sonu gelmiş demektir. Son derece üzücü bir olay. Bugün bizim müzelerimizde olması gereken binlerce eser Avrupa müzelerini süslüyor. Ha bizde kalsa sonları ne olurdu? O da apayrı bir tartışma konusu. Neyse biz hikayemize geri dönelim. Layard ve diğer arkeologların bulduğu çeşitli Anunnaki figürlerinde, yarı tanrı figürlerinde, bilge kral, yönetici figürlerinde ki günümüzde 124.000 peygamber geldi olarak ifade edilen kavramın bu kişileri ya da onların yönetimde kaldıkları binlerce seneyi ifade edebileceği tartışılıyor. Sümer krallar listesini incelemenizi tavsiye ederim. Son derece sıra dışı bir arkeolojik buluştur ve bize kimileri binlerce sene yaşamış tufan öncesi ve sonrası bilge krallardan bahseder. Arkeologlar işte bu kalıntılarda ilginç bir ortak sembolizm keşfederler. Bu tanrısal ya da çok önemli varlıkların ellerinde tuttukları bir çanta. Evet, standart bir el çantası şeklindeki kabartmalar. Şimdi ya çanta işte ne var bunda diyenler olabilir. Ama aslında bu basit şekil arkeoloji dünyasının daha önce o kültürlerde görmediği bir şekildi. Çünkü ilk kez bir çanta bir çizimde ya da kabartmada bu şekilde son derece önemli varlıkların ellerinde tasvir edilmişti. Bu olay her ne kadar o zamanlarda da insanların dikkatini çekmiş olsa da günümüzden neredeyse 200 yıl öncesinden bahsediyoruz. En gelişmiş teknoloji telgraf ve onun da ağı çok sınırlı. O yüzden insanların dünyanın diğer yerlerinde neler bulunduğundan
Ve bu basit bir çanta gibi görünen sembolizmin aslında nedenli büyük bir gizem barındırdığından haberleri bile yoktu. Bu sebepten çoğu kişi bunun doğanın bereketlenmesini gösteren, özellikle de bölgeye has hurma ağaçlarının polenlenmesini gösteren kabartmalar olarak nitelendirmiş ve çantalarında tanrıların tohumları sakladıkları birer kase olduklarını kabul edip hayatlarına devam etmişler. Lakin keşfi ilk yapan kişilerden olan Henry Layard konuyla ilgili günlüğüne şu notu eklemiştir. Bu garip çanta benzeri nesnelerin tekrar tekrar görünmesi bunların basit gündelik eşyalar olmadığını düşündürüyor. Tanrıların ve kralların ellerinde taşıdıkları bu objeler muhtemelen büyük bir güç veya bilgeliğin sembolü olmalı. Aradan geçen yıllardan sonra internetin keşfiyle dünya birbirine görünmez bir ağ ile bağlanıp bu bilgiler paylaşılmaya başlandıkça çantalarında sırları daha derin bir hale geldi. Çünkü anlaşılan o ki bizim interneti keşfedip dünyayı birbirine bağlamamızdan 10 binlerce yıl önce de birileri dünyayı birbirine bağlamıştı ve yönetmişti. Henry Layard gibi insanların başını çektikleri antik tarihi araştırma işini aradan geçen senelerde dünyanın çeşitli yerlerinde pek çok arkeolog devam ettirdi ve karşımıza çantaların ve onların gizemli anlamlarının sadece Mezopotamya ile sınırlı olmadığını gösterdiler. Gelin biz de onların izinde bir yolculuğa çıkıp çantaların bu açıklanamayan gizemlerini çözmeye çalışalım. Tanrılar ve çantaları ile ilgili en bol örneği günümüz Orta Doğu'sunda görürüz. Burada hikaye bize şöyle anlatılır. Tanrı ya da tanrısal varlıkların ellerinde tuttukları bu kutsal çantalar onların bilgeliğinin, gücünün ve yaratıcılığının bir eseridir. Yani temel olarak arkeologlar olaya yaklaşırken öncelikle bu büyük fresklerdeki senaryoya bakarlar. Misal örnek veriyorum. Kabartmadaki tanrısal varlığın bir tarlada olduğu ve başakların arasında durduğu bir sahne varsa ve o varlık elinde bu çantayı tutuyorsa bu sembolik olarak şu demek. O varlık tarım hakkındaki tüm bilgiye sahip. Başka bir varlık bir yargılama sahnesinde bu çantayı tutuyorsa o adalet ve kanunlar hakkındaki tüm bilgiye sahip gibisinden çıkarımlar yapıyorlar. Aslında son derece mantıklı bir yaklaşım. Sadece bunu neden spesifik olarak bu çanta ile sembolize ediyorlar işte onu bilen yok. Fakat Henry Layard'ın Nimrut kentinde bulduğu bu dev fresk olayı biraz daha karmaşık hale getiriyor. Burada Anunnaki tanrılarının veya tanrısal varlıkların ellerinde çanta ve bir başka gizemli sembol olan kozalak benzeri bir şeyle ilginç bir yapının önünde duran iki insanın arkasında durduklarını görüyoruz. Uzmanlar sahnenin ortasındaki kabartmanın kutsal yaşam ağacını sembolize ettiğine inanmaktadır. Ağacın tepesinde ise kutsalların kutsalı Şamaş yani Şems yani güneş sembolü bulunmakta. Sahnede kanatları ile tasvir edilen ilahi varlıklar ellerinde bilgelik çantaları ve diğer ellerinde kozalak benzeri nesne ile insanları kutsuyorlar, ruhen aydınlatıyorlar ve bu görüntü bize tanrıların kozmik varoluşta insanlara bilgi verdiklerini, onları hayat ile kutsadıklarını gösteriyor diye anlatılır. Bu sembolizmi yorumlayan bir grup daha var. Kabalacılar. Yahudi mistisizmi ve okültizm karışımı diyebileceğimiz bu öğreti, onun disiplinine tabi olan kişiye varoluşun kozmik ve spiritüel sırlarını paylaşarak aydınlanmaya giden yolda tanrısal yetiler kazanmaya yönlendirir. Evet, günümüzde kabalacı deyince hemen aklınıza karanlık olaylar geliyor. Haklılık payınız da var. Ama günümüzde artık her şey yozlaştığı için ön yargılı olmayın. Aslında olay çok daha derine gider. Onların yaklaşımına göre ise ortadaki ağaç kutsal Sefirot ağacıdır. Ve bu ağacın katmanları Tanrı'nın bilgeliğini ve erdemlerini sembolize eder. En tepesi ilahi düzeni anlatırken alt tarafları dünyevi düzeni anlatır. Bakın aynı sembolizmden geçen hafta yaptığım Tengri videosunda da bahsetmiştim. Ağaç kavramı karşımıza bir kez daha çıktı. Kabalacılar insanın bu ağaçtaki erdemleri benimseyerek, kendilerini tanrısal yola adayarak sonunda aydınlanmaya ve ilahi sırlara erişebileceklerine inanırlar. Tıpkı bu freskte gördüğünüz ağacın tepesindeki mutlak yaratıcı gibi onlar da bu yolun sonunda insanın aydınlanıp mutlak yaratıcı ile bir olacağına inanırlar. Asurlular o tepedeki sembole güneş dedi diye hemen güneş zannetmeyin. Aslında kanatlı yuvarlak disk sembolü Asurlulardan bile binlerce yıl önce en eski çağlarda kutsal, göksel soy ve ruh olarak da benimsenirdi. Olayın güneşe dönüşmesi sonradan olan bir şey. Çünkü hermetik bilgide de daire sembolü tek yaratıcıyı sembolize eder, güneşi değil. Bu da aklınızda bulunsun. Kozalak ne alaka derseniz de bununla ilgili kimi araştırmacılar kozalağın bu ve benzeri tüm fresklerde kutsamanın, aydınlanmanın bir sembolü olduğu konusunda neredeyse hemfikirler. Fakat burada kozalağın tanrılar tarafından önlerindeki insanların kafalarına doğru tutulması detayı var.
Ve bu detay da adını pineal yani kozalaktan alan pineal gland yani epifiz bezine bir gönderme olabilir. Hatırlayın, beynimizdeki kozalak şeklinde olan epifiz bezi çoğu eski medeniyette ruhani aydınlanmanın kapısı ve üçüncü gözümüz olarak anlatılır. Ve onun açılması halinde kişinin sıra dışı yeteneklere erişeceğinden bahsedilir. Yani bu basit gibi görünen freskte çok ama çok derin bir sembolizm yatmakta ve halen de üzerinde çalışılmakta. Rotamızı Mısır'a çevirdiğimizde ise bu sembolü aynı kullanım şekliyle sadece şekil olarak daha farklı biçimde görürüz. Meşhur Mısır ankı, günümüzde Hristiyan haçına da ilham olan kutsal nesne. Nasıl ki Mezopotamya tanrıları ellerinde tanrısallığın, bilgeliğin bir nişanesi olarak çanta taşırlar, Mısır tanrıları ve ilahi varlıklar da aynı şekilde ank taşırlar. Özellikle de bir tanrıda bunu sürekli olarak belirgin şekilde görürüz. Bilgeliğin tanrısı Tot. Tabii ki Anubis gibi başka tanrılarda da bu sembolü görürüz. Ama Tot ile ilişkisi daha yoğun olarak gösterilir. Tıpkı Sümerlerdeki bilgeliğin tanrısı Enki gibi Mısır'da da Tot aynı şekilde sembolize edilir. İlginç bir şekilde aslında kendisinin Enok peygamber olduğu yönünde de araştırmalar var. Hatta Tot'un sık sık dile getirdiğim kadim hermetik bilginin inancında kökeni olduğuna inanılır. Yani tufan öncesi medeniyetlerin bilgisini ve inancını ifade eden bir sistemin kurucusudur. İşte Mısır'da da bu Ankh sembolü tanrıların gücünün ve bilgeliğinin hayat verme yetilerinin bir sembolü olarak karşımıza çıkar ve pek çok açıdan Sümer'deki sembolizm ile aynı anlamı taşır. Buralar yine birbirine yakın yerler olduğu için kültürlerin etkileşim sonucu ortak semboller geliştirmesi doğal diyenleriniz olabilir. O zaman yolculuğumuzu biraz daha genişletelim ve dünyanın farklı uçlarındaki örnekleri görelim. Amerika kıtalarına gittiğimizde Mezoamerikan kültürlerinde ve Amerika Kızılderili halklarında bile bu sembolün kullanıldığını görürüz. Olmeklerde Vere Jaguar yani Jaguar adam kimi zaman bu çanta ile betimlenir ve çanta bilgeliğin bir nişanesidir. Mayalarda Bolon-Yokte ve Kukulkan bu çanta ile resmedilir. Yaşamın, ölümün ve bilgeliğin üzerinde hakimiyetleri olduğunu sembolize eder. Azteklerde tüylü yılan tanrı Quetzalcoatl ve İnkalarda Viracocha aynı şekilde yaşam, bilgelik ve kozmik sırları temsilen bu çantayı taşırlar. 10.000 yıllık olduğu düşünülen Koso petrogliflerinde bu çantaların çizimlerini görürüz. Hindistan'da Shiva'nın arkasında bu çantanın tasvir edildiği freskler vardır. Endonezya'da eski kabilelerin taş oymalarında örnekleri vardır. Hititlerde benzer kabartmalar vardır. Etrüsklerde vardır ve belki de en şok edici olarak Göbekli Tepe'de bulunan ve kimilerine göre son derece kritik kozmik hizalanma bilgileri içeren Akbaba taşında bile aynı çanta örnekleri vardır. Kimi arkeologlar bunlara sadece sıradan çantalar diyorlar. Ama dünyanın her yerinde bu çantaların şekli tanrılar tarafından ya da tanrısal ilahi varlıklar tarafından tutulmaları ve bilgeliği sembolize etmeleri her daim birebir aynıdır. Sıradan öneme sahip gündelik bir nesnenin kendini bu kadar tekrar eder şekilde bu kutsal denilen varlıkların hepsinin elinde aynı amaç ile tutuluyor olması bir tesadüf olamaz. Sıradan bir nesnenin tasviri de olamaz. Bu sığ yorumun sebebi demin saydığım toplumların fiziken ayrı kıtalarda oldukları için aynı ya da yakın zaman dilimlerinde birbirlerinden haberlerinin olmasının imkansız olacağı varsayımı üzerine kurulmuştur. Halbuki size tufan videosunda da belirttiğim gibi günümüzde tufan öncesi global bir medeniyete ait olabilecek ortak sembolizm hızla kendini önümüze sunmaya başladı. Ve bu yakında bildiğimiz tarihin tamamen değişmesine bile sebep olabilir. İşte tüm bu benzerliklerin sonunda bazı açık fikirli tarihçiler ve araştırmacılar olaya daha geniş bir perspektiften bakmaya ve sembolizmi global çapta çapraz şekilde sorgulamaya başlarlar. Ve karşımıza şu an belki de en elle tutulur ama bir o kadar da sıra dışı bir hikaye çıkar. Tufan sonrası medeniyeti kuran 7 bilgenin hikayesi. Tufandan sonra yıkılan dünyaya medeniyeti tekrar öğreten 7 kadim bilge. Apkallu, kelime anlamı olarak bilge, konusunda uzman kişi denilen ve dünyanın çeşitli yerlerinde bilgeler, peygamberler, göksel yol göstericiler, koruyucular olarak değişik şekillerde kültürün bir parçası haline gelmiş varlıklar, demin çanta örneğini gördüğünüz tüm medeniyetlerde karşımıza çıkarlar ve ortak anlatımları her daim aynıdır. Denizlerden gelen Adapa, Afrika kıtasında büyük saygı duyulan bir bilgedir ve bir anda sudan belirip tekrar suya dönerek yok olduğu anlatılır. 16. yüzyılda yaşamış İspanyol misyoner Bernardino de Sahagún, Azteklerle ilk temas kurulduğunda onların inançlarını not almış ve kültürlerini bize aktarmıştır.
Sahahun notlarında Azteklerin tufan sonrasında onlara Quetzalcoatl'ın medeniyeti tekrar öğrettiğini, fakat bu tanrının yanında her daim bilgelerden oluşan ve farklı disiplinlerde uzman olan kişilerin de olduğunu anlattıklarını not almıştır. Bakın, burada önemli olan nokta şu: tüm bu mitlerde ne tanrılar ne de bilgeler insan dışı bir formda anlatılmazlar. Betimlemeleri, tasvirleri sürekli insan şeklindedir. Evet, çok daha gelişmişlerdir ama bir canavar, uzaylı vesaire olarak değil, etten kemikten insanlar olarak anlatılırlar. Onları bazı hayvanlarla eşlenik betimlemelerinin sebebi ise o bölgeye geliş tarzlarıdır. Mesela demin dediğim gibi Adapas sulardan çıkıp sulara döndüğü için genelde sırtında ve kafasında bir balık ile resmedilirmiş. Quetzalcoatl uçan ateşler saçan bir cisim ile geldiği için alevler saçan bir tüylü ejderha, uçan tüylü yılan olarak betimlenmiş. Bu sembolik detayları yakalayın. İşte tüm bu anlatım benzerlikleri, sembolik benzerlikler ve daha önemlisi bu tanrıların hem heykellerde, çizimlerde betimlenmiş şekilleri hem de ellerinde taşıdıkları çantanın çağlar boyunca bilgelikle özdeştirilmesi bu iddianın son derece kuvvetli birer destekçisidir. Demin Orta Doğu heykellerini incelerken dikkat ederseniz özellikle o çantaları tutanlar sadece Anunnakiler demedim. Tanrılar, yani onlara göre Anunnakiler ve tanrısal varlıklar, yani daha düşük kademe tanrılar ya da yarı tanrılar manasında dedim. Çünkü bu videoyu hazırlarken karşıma ilginç bir bilgi çıktı. Genelde bu gördüğünüz fresklerde ve çizimlerde ellerinde çanta tutan kanatlı varlıklara hemen Anunnaki diyoruz. Lakin en eski Sümer çizimlerinde her ne kadar bazı kaynaklar Enki ve Enlil'in de bu çantaları tutarken yapılmış tasvirleri var deseler de ben görüntüleri bulamadım. Bulduklarımda ise Enlil ya da Enki'nin ellerinde tuttukları nesneler bu kabartmalardaki çantalar değildi. Asa gibi daha farklı nesnelerdi. Spesifik olarak bu şekilde çantaları tutan varlıklar neredeyse her zaman Apkallu denilen bilgeleri göstermiş. Yani Sümerlerden binlerce sene sonraki medeniyetlerin bu bilgeleri de tanrısallaştırıp Anunnaki panteonuna eklemiş olması son derece kuvvetli muhtemel bir tarihsel hata. Tıpkı Antik Mısır'da Tot'un önce insan olarak karşımıza çıkması, sonrasında yarı tanrı olarak ve en sonunda da tanrı olarak karşımıza çıkması gibi. Zaman geçtikçe insanlar eski bilgeleri tanrısallaştırmışlar. Aranızda konuyu araştıranlar lütfen bu detaya dikkat etsinler. Çünkü ben de bu hataya düştüm ve şimdi sağ olsun yapay zeka sayesinde bu hatanın farkına vardım. Çünkü bir konu hakkında ne kadar kitap okursak okuyalım, bu tarz ince çaprazlama sonucu ortaya çıkan olası problemleri yapay zeka tüm hepsini tarayıp çaprazlayabildiği için bize sunabiliyor. Ben de hemen size iletmek istedim. Kısaca Orta Doğu'da bulunan elinde çanta tutan heykel ve fresklerin büyük bir kısmı Anunnaki sanılan ama aslında Enki'nin görevlendirdiği 7 bilgeden ibaretler. Ve zamanla insanlar tarafından bu tanrı olmayan varlıklara tanrısal nitelikler atfedildiği için bu tarihi notlarda Anunnaki diye geçmişler. Yani en azından şu ana kadar bulunanların büyük bir kısmı için bu lafı diyebiliriz. Tabii ki bulunan tüm fresklerdeki o varlıklar Apalku diyemeyiz. Ama büyük çoğunun hikayesi dediğim gibi oraya çıkıyor. Bu küçük akademik uyarımdan sonra devam edelim. Gerçekten tufandan sonra çökmüş sistemi yeniden kurmak için 7 bilgeden oluşan gizemli bir insanımsı topluluk dünyayı mı dolaştı? Bu sebepten mi daha sonraki çağlarda medeniyetler bu 7 bilgiyi anan freskler ve heykelleri Nineveh gibi, Nimrut gibi antik şehirlerinin ve kutsal mekanlarının girişlerine koruyucular olarak diktiler? 7 rakamına verilen kutsiyetin bu 7 bilgenin insanlık üzerinde yarattığı büyük etkiyle bir alakası var mı? Ve belki de en önemlisi şu ana kadar bulunan en eski megalitik yapı olan Göbekli Tepe'nin en mistik sütunlarından biri olan Akbaba taşının üzerinde bu çantaların olması ve hemen altında taşın belirli bir astronomik dizilimi göstermesi bize bir mesaj mı veriyor? Tufan döneminin en önemli eserlerinden olan bu alan, yoksa bu bilgelerin insanlığa medeniyeti öğrettikleri bir okul muydu? Ve astronomik dizilimleri gösteren anıtlar onlardan gelen, gelecek nesillere kalan bir mesaj mıydı? Gelin biraz da çantalar hakkında farklı bilim insanlarının, araştırmacıların ve teorisyenlerin iddialarını inceleyelim. Zekeriya Sitchin ve Eric von Daniken gibi araştırmacı yazarlar, bu çantaların Anunnakilerin literatürde M diye bahsedilen bilgeliklerini, teknolojilerini taşıdıkları bir çanta, bir araç olduğunu iddia etmişlerdir. Robert Bauval gibi kimi yazarlar, bu çantaların aslında astronomik bir sembol olduğunu, özellikle eğimli olan kısmının göğü, hatta Samanyolu'nun gece göğünde görünen kolunu ve kare olan kısmının da yeryüzünü sembolize ettiğini söyleyerek, bu çantayı tutan tanrı ya da tanrısal varlıkların göğün ve yerin hakimleri, onların sırlarını bilen kişiler olarak sembolize edildiğini söylerler.
Ünlü Sümerolog Samuel Kramer ise bu çantaların aslında kutsal su, bilgelik suyunu sembolize ettiklerini ve ellerinde bu suyu taşıyan tanrısal varlıkların diğer ellerindeki kozalağı suya daldırıp insanlara serpiştirerek onları kutsadıklarını iddia etmiştir. Yani bunun bir çeşit dini ritüel olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca Kramer buradan yola çıkarak günümüzde Hristiyanların yaptığı kutsal suyu insanlara serpme hareketinin, Yahudilerin kralların başından kutsal yağ dökme hareketinin ve kimi Hindu rahiplerinin de karşılarındakilere su serpip arındırma yaptıkları ritüellerin kökeninin bu hareket olduğunu iddia etmiştir. İşte tüm bu olası iddiaların halen cevabını tam olarak bulamadık. Ama her geçen gün adım adım gerçeğe biraz daha yaklaşıyoruz ve muhtemelen bu soruların cevaplandığı gün insanlık tarihi için çok büyük bir gün olacak. Tanrıların ya da tanrısal varlıkların çantaları konusu tarihin, arkeolojinin ve sembolizmin harika bir gizemi. Halen üzerinde çalışılan, halen yeni bilgiler öğrendiğimiz bir konu. Ben bu videoyu yaparken tüm benzer videolarda olduğu gibi Zecharia Sitchin'in uç iddialarına girmedim. Mesela ona göre bu çantalar aslında Anunnakilerin ileri teknoloji ve her şey hakkında bilgilerin olduğu M tabletlerinin saklama kutusudur. Halbuki M kavramı gerçek Sümer kalıntılarında soyut bir kavram olarak geçer ve genel anlamda Anunnaki bilgeliği, etiği ve kanunlarının toplamını ifade edecek şekilde geçiyor. Yani bunların fiziksel bir tablette yer alan bilgiler olduğu bilgisi, hele ki Sitchin'in iddiasındaki gibi bildiğimiz anlamda iPad gibi teknolojik bir tablette kayıtlı olan bilgiler olduğu iddiasının hiçbir dayanağı yok. Sitchin'in iddiaları gerçekten okunması ve araştırması keyifli olan iddialar. Ama lütfen %90'ının onun boşlukları kendi kafasından türettiği senaryolarıyla doldurduğunu unutmayın. Kanalda tufan videolarını izlemeden bu videoyu izlediyseniz açıklama kısmında konunun bildiğimiz anlamda en derinine inebileceğiniz tufan serisi videolarını bırakıyorum. Onları da mutlaka izleyin. İzleyin ki bize dayatılan şeylerin aslında çoğunun nedenli havada ve çökmeye yüz tutmuş yanlışlar olduğunu anlayın. Olası tufan öncesi medeniyetlerin kalıntılarına dair çeşitli videoları yakında sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Dağların içine oyulmuş onlarca metre derinliğinde tüneller, mantık sınırlarını aşan devasa taş ocakları ve çağının çok ötesinde antik yapı kalıntıları. Hepsi yakında gerçeği burada sizlerle olacak. Takipte kalmaya devam edin. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da lütfen konuyla alakalı bildikleriniz varsa kendi araştırmalarınızı yazarak topluluğa katkı sağlayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.